Geçmiş yüzyıllar. Tarih, sadece rakamların değil, gücün de tekelleştiği bir sahnedir. Bugün 2026 yılında teknoloji devlerinin kağıt üzerindeki 1 trilyon dolarlık servetlerini konuşuyoruz. Borsa her sabah açıldığında bu servetler Amerikan ekonomisinin merkezinde nefes alıp veriyor. Peki ya geçmişte? Wall Street'in hisse senetlerinin olmadığı, servetin doğrudan toprağa, altına, gümüşe ve ordulara dayandığı o eski çağlarda durum nasıldı? 2026'nın Amerikan ekonomisine, enflasyonuna ve küresel üretim oranlarına göre uyarladığımızda tarihin en zenginleri kimlerdi? Sondan başlayıp 1. sıraya doğru 10 imparator ve kral sayacağız. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor ki bu isimlerin serveti bir banka hesabında beklemiyordu. Onlar bizzat o bankanın, paranın, toprağın ve üzerinde yaşayan her şeyin sahibiydiler. 10. sırada Kleopatra var. Antik Mısır'ın son hükümdarı, Kleopatra'nın şahsi servetinin bugünkü karşılığı yaklaşık 96 milyar dolardır. Bu parayı sadece altın olarak düşünmeyin. O, bütün Akdeniz havzasını doyuran devasa buğday ve tahıl rezervlerinin tek sahibiydi. Bugün Amerikan ekonomisinde bu servetle değeri ortalama 5 ila 6 milyar dolar olan bütün ulusal Amerikan futbol takımlarının yarısını tek celsede satın alabilir ya da yüz binlerce Amerikalı ailenin tüm yıllık yaşam masrafını tek başına karşılayabilirdi. Marcus Licinius Crassus. 9. sırada Roma Cumhuriyeti'ni parasıyla yöneten adam var. Marcus Licinius Crassus. Serveti 170 milyar dolara denkti. Tarihin ilk itfaiye teşkilatını kurmuştu. Ama kan donduran bir şartla. Sadece yanan evini ucuza ona satanların yangınını söndürüyordu. Bugün yaşasaydı, Crassus her gün, istisnasız her gün 1 milyon dolar harcasa, bu serveti bitirmesi tam 465 yıl sürerdi. 1. William diğer adıyla Fatih William. 8. sırada koskoca bir adanın kaderini değiştiren adam var. Fatih William'ın serveti 230 milyar dolar civarındaydı. 1066 yılında İngiltere'yi fethettiğinde ülkedeki her bir metrekare toprağın tapusunu kendi üstüne yaptı. Bugün Amerikan pazarındaki fiyatlarla tanesi 1200 dolardan tam 191 milyon adet iPhone 17 Pro Max alabilir. Yani neredeyse tüm Amerika Birleşik Devletleri yetişkin nüfusunun eline en son model birer telefon tutuşturabilirdi. Çar II. Nikolay. 7. isim servetin koca bir imparatorlukla birlikte nasıl çöktüğünü en acı şekilde gösteren kişidir. Rusya'nın son çarı II. Nikolay. 20. yüzyılın başında tahttayken şahsi serveti 300 milyar doların üzerindeydi. Bu parayla tanesi 500 milyon dolar değerinde olan gezegendeki en lüks süper yatların 600 tanesini alıp dünyanın en büyük özel donanmasını kurabilirdi. Oysa bu muazzam servet 1917 devriminde sadece birkaç gün içinde tamamen sıfırlandı. Kanuni Sultan Süleyman. 6. sırada Doğu'nun ve Batı'nın hakimi olan Kanuni Sultan Süleyman var. Onun servetini sadece nakit altınla ölçmek imkansızdır. Ancak kontrol ettiği ekonomi, dönemin dünya hasılasının devasa bir kısmını oluşturuyordu. Hazine-i amire o kadar doluydu ki 2026'nın Amerikan doları karşılığıyla şahsi kontrolündeki bütçe 400 milyar doları aşıyordu. Bu rakam günümüzde Amerikan ordusunun yıllık devasa savunma harcamalarının neredeyse yarısını tek bir adama ait kılıyordu. Amerikan spor dünyasındaki 32 ulusal lig takımının tamamını 2 veya 3 kez üst üste satın alabilirdi. Cengiz Han. 5. sırada dünya tarihinin en büyük bitişik kara imparatorluğunu kuran adam Cengiz Han var. Onun serveti altın değil, doğrudan topraktı. Pasifik Okyanusu'ndan Doğu Avrupa'ya kadar uzanan trilyonlarca dolar değerinde gayrimenkulün sahibiydi. Ancak o servetini hiçbir zaman lüks bir saraya çevirmedi. Eğer Cengiz Han fethettiği toprakları bugün Amerikan borsasında hisse olarak piyasaya sürseydi, Apple, Microsoft ve Google'ı aynı anda nakit parayla satın alabilirdi. Ekber Şah. 4. kişi, Babür İmparatorluğu'nun en güçlü ismi Ekber Şah'tır. 16. yüzyılda küresel gayri safi yurtiçi hasılanın tam %25'ini tek başına kontrol ediyordu. İnsanlardan topladığı vergiler o kadar büyüktü ki, bugünün Amerikan ekonomisi ölçeğinde serveti 1 trilyon dolar seviyesini rahatlıkla aşıyordu. Bugün teknoloji devlerinin Wall Street'te roketlerle ulaştığı o 1 trilyon dolar barajını, o sadece baharat, ipek ve toprak üzerinden çoktan geçmişti.
İmparator Shenzong. 3. sırada Çin'in Song Hanedanı'ndan İmparator Shenzong var. 11. yüzyılda Çin, dünya ekonomisinin %30'unu üretiyordu ve bu eşsiz ekonominin mutlak hakimi Shenzong'du. Barutun, kağıt paranın ve kıtayı doyuran tarım arazilerinin sahibi kendisiydi. Eğer bugün Shenzong'un elindeki üretimi Amerikan gayri safi yurtiçi hasılası ile oranlarsak, Amerikan devletinin yıllık tüm vergi gelirine denk bir serveti tek başına kontrol ediyordu. Augustus Caesar. 2. sıra Roma'nın ilk imparatoruna ait. Augustus Caesar. Onun serveti, rakamların aklımızı zorladığı, matematiğin çöktüğü yerdedir. Küresel ekonomik üretimin %30'unu kontrol etmesinin yanı sıra koskoca Mısır onun şahsi mülküydü. Kişisel servetinin bugünkü karşılığı tam 4,5 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Şimdi bu paranın Amerikan ekonomisindeki ağırlığına bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir çalışanın yıllık geliri yaklaşık 60 bin dolar civarındadır. Sıradan bir Amerikan çalışanının Augustus'un servetine ulaşabilmesi için 75 milyon yıl boyunca hiç durmadan çalışması gerekirdi. Yani insan soyu henüz ortada yokken işe başlamalıydı. Bugün 1 trilyon dolarla listenin zirvesinde olan Elon Musk'ın servetini tam 4,5 kere satın alır, cebinde kalan bozuk parayla da Amerikan dev şirketler grubunu üstüne eklerdi. Mansa Musa. Ve 1 numara. Mali İmparatoru Mansa Musa. Serveti hesaplanamaz, sınırsız. 14. yüzyılda dünya altınının mutlak hakimiydi. Hacca gitmek için yola çıktığında yanındaki kafilesi o kadar çok altın taşıyordu ki, geçtiği coğrafyalarda sadaka olarak dağıttığı altınlar yüzünden dönemin bölgesel ekonomileri çöktü. Sırf o harcama yaptı diye koca bir bölgede altın 10 yıl boyunca değerini kaybetti. Bugün Amerikan ekonomisinde veya küresel finans sisteminde böyle bir servetin karşılığı yok. Çünkü piyasadaki en değerli madenin miktarını ve değerini tek başına yerle bir edebilen bir insandan bahsediyoruz. Mansa Musa bir şeyi satın almazdı. O şeyin Amerikan doları cinsinden piyasa değerini yok ederdi. İşin gerçekliğine dönersek, geçmişteki bu devasa servetleri bugün aslında harcayamazsınız. Çünkü bu krallar ve imparatorlar sadece dünyanın en zenginleri değillerdi. Onlar ekonominin ve kanunların ta kendisiydiler. Bu 10 isim servetlerini borsadaki hisse senetlerinde değil, kılıçların ucunda, devasa arazilerde ve insanların hayatlarında tutuyordu. O yüzden asıl soru, geçmişte kaç milyar dolarları olduğu değil. Asıl soru şu: tarih boyunca güç ve mülkiyet, kitlelerden alınıp tek bir ismin eline nasıl ve neden bu kadar kolay teslim edildi? Sistemik Tarihin bir başka bölümünde görüşmek üzere. Kanala abone olup videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz.